Herkese selamlar kıymetli dostlar. Milli takımımızın ABD'yi yenmesine rağmen Dünya Kupası'ndan elendiği maçta maçın oyuncusu Arda Güler oldu. Yıldız bir performans sergileyen Arda Güler dünya basınında da manşet oldu. Onunla ilgili yazılan haberleri okuduktan sonra da Fabrizio Romano'nun Arda Güler'le ilgili bir mesajı var. Onu da paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Evet, milli takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika'yı 3-2 yendi ve iyi bir oyun ortaya koydu. Özellikle Arda Güler maçın oyuncusu seçildi ve maç içerisinde paslaşmalarla, organizasyonlarıyla, attığı golle her açıdan çalımlarıyla öne çıktı. Arda Güler gerçekten tam bir yıldız performansı sergiledi. Dünya basınında da haber oldu. Ama öncesinde kısa bir şekilde sosyal medyasında bakın ne paylaşmış. Halkımızı mutlu etmeyi, gururlandırmayı ve hep birlikte yeni bir hikaye yazmayı çok istiyorduk. Özür dileriz. Bundan sonra milli formayla çıkacağımız her maç kendimizi affettirmek için bir şans olacak. Hakkınızı helal edin demiş Arda Güler. Tabii ki buraya gelmek de bizim başarımızdı. Buralarda gururluyuz. İşte bizim sayemizde bu takım buralara geldi gibi bir açıklama yapmadı. Zaten bu isimler gelecek turnuvalarda ülkemizin formasını taşımaya devam edecek. Geçiyoruz hemen hızlı bir şekilde haberlere. Haberler biraz uzun sürecek çünkü. İlk önce Defense Central'dan Real Madrid gazetesi Arda Güler'le ilgili çokça haberini okuduğumuz gazete bakalım neler yazmış. Arda Güler Türkiye'nin ABD'ye karşı son dakikada elde ettiği zaferde muhteşem bir performans sergiledi. Arda Güler Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı. ABD'ye karşı zaferde ışık gibi parladı demiş. En büyük hayal kırıklığı Türkiye'nin Dünya Kupası serüveni oldu demiş. Çok cüretkar bir şekilde başladılar ama hiç de umdukları gibi gitmedi. 24 yıl aradan sonra turnuvaya geri dönen Türkiye'de serüven çok kısa sürdü. Arda Güler'in takımı Los Angeles Stadyumunda artık kaybedecek bir şeyi kalmamıştı ve sahaya her şeylerini koydular. Bu durum ilk dakikadan itibaren belliydi. Önce bir gol buldular. Amerika'dan bahsediyor. Maça henüz ısınmamışlardı. Skor tabelasında geride kalmışlardı. Fakat bir isim vardı ki yavaş yavaş alışmaya başladı. Arda Güler kaleciye karşı karşıya kaldığında hata yapmadı ve nihayet Türkiye'nin bu Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı demiş. Sonuçsuz kalan birkaç kontratak demiş. Defansif pasiflikleri var demiş. Türkiye'yi eleştirmiş. Ondan sonra da Türkiye'nin ve maçın işte olaylarını anlatmışlar. Çok fazla Arda Güler detayına girmemişler. Marca gazetesine geçelim. Marca gazetesi neler demiş? Arda Güler Türkiye ile birlikte Dünya Kupası'na veda etmek için gösteri sergiledi demiş Marca gazetesi. Arda Güler hem tatlı hem de acı bir maçta maçın oyuncusu ödülünü kazandı. Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elenmesi, pasları, oyuna etkisi ve ayrıca tarihe geçen bir golle göz kamaştıran bu futbolcunun performansı adeta gölgelendi. Yani Türkiye'nin elenmesiyle gölgelendi demiş. Real Madrid oyuncu muhteşem bir maç çıkardı. Her zamanki gibi maçın ilk anından itibaren sihirbazlık numaraları sergiledi. Her an kendini ortaya koydu ve çarpışmalarda hiç geri adım atmadı. Türk oyuncu karakterini gösterdi ve bunu Power Ranking makinesi de fark etti. Oyun akışına ve geçişlerine netlik kazandırmasının yanı sıra kale önünde de fark yarattı. Montella'nın takımının kale önünde yaşadığı kötü gidişata bir dur dedi. 32 şutun ardından nihayet gol geldi. Bir teke tek pozisyonda mükemmel bir vuruşla skor belirlendi demiş. İkinci yarıda iş kıyafetini giyip defansa yardım etmek için geriye indi. Ancak forvette belirleyici olmaktan da vazgeçmedi. Takım arkadaşlar için boşluklara birçok pas attı ve her an topu istedi. Artık bir işe yaramamasına rağmen oldukça aktifti. Türkiye Dünya Kupası, bu arada artık bir işe yaramaması derken bu maçı kazansa da bir sonuç çıkmayacak manasında. Onu Arda'ya söylemiyor. Türkiye Dünya Kupası'nda en büyük hayal kırıklığından biri olarak veda ediyor. Takımın etrafında büyük bir heyecan vardı ancak hücumda gol vuruşlarındaki yetersizlik oynadıkları iki kötü maç onların kaderini belirledi. Tüm takım arkadaşları gibi elinden gelenin en iyisini yapan Arda Güler'in yapabileceği başka da bir şey yoktu. Ama topa girmek istemiyorsa top da girmek istemiyorsa girmiyor işte demişler. Onlar da kader demiş yani. Marca gazetesi de biraz oraya dayandırmış işi.
Madrid Universal gazetesi de Arda Güler Türkiye için partiye biraz geç kaldı demiş. Arda Güler Türkiye'nin ABD'yi 3-2 yendiği maçta ilk 11 başladı. Maçın tamamında oynadı. Bireysel olarak en dikkat çekici performansı sergiledi. Madrid'de orta saha oyuncusu Türkiye'nin beraberlik golünü kaydetti. Performansı keskin ve etkiliydi. Bir şut, bir gol, 67 topla buluşma, 52 pas, 40'ını tamamlamış. 52 pasın 40'ı isabetli. 12'li mücadele kazandı ve 4 top kazanma. Madrid taraftarları için bu Arda Güler'e olan inancı pekiştiren türden bir gösteriydi. Özellikle ben genelde Arda Güler'le ilgili videolarımı izlerseniz maçın başında istatistikleri okurum ama Madrid Universal bu istatistikleri yazdığı için maçın başında onu okumadım. Onu da söyleyeyim ve şuraya dikkat çekmek istiyorum. 10 ikili mücadele kazandı Arda Güler. 4 de top kaptı. Yani bu sahipsiz top kapma denen, araya girerek top kapma. 14 topu takımına kazandırdı. Adeta bir stoper oyuncusu gibi yani. Hem defansif olarak hem ofansif olarak inanılmaz etkiliydi. Real Madrid'in genç yeteneğinin birkaç maçta iyi performans sergilememesinin ardından bu maçta Arda Güler ABD karşısında herkesin tanıdığı ve sevdiği o yıldız haline geldi demiş Madrid Universal ve haberini bitirmiş. Mundo Deportivo'yu da biliyoruz. Bakalım neler yazmışlar. Türkiye için bir şeref meselesiydi. Ve Arda Güler Türklerin tutkusunu alevlendirmeye karar verdi. Sadece Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla beraberlik golünü atmakla kalmadı. Takımın ilk golü Dünya Kupası'ndaki 63. şuttan sonra diye parantez vermişler. Takımının da ilk golünü attı. Ve aynı zamanda bu takımda gol atan, Dünya Kupası'na gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdı demiş. Mükemmel bir oyun sergiledi ve sonunda inisiyatifi ele aldı. Büyük bir beceriyle Orkun Kökçü'nün attığı ikinci gole de yol açan pozisyonu yönetti demiş. AS gazetesine geçiyoruz. AS gazetesi de Arda Güler'in Dünya Kupası'na veda ederken attığı muhteşem gol başlığını atarak şöyle demiş. Dikkat et Mourinho. Real Madrid'in Türk orta saha oyuncusu grup aşamasında 3. maçında milli takımın ABD'ye karşı kazandığı galibiyette ilk golü attı. Bu galibiyette önceki 2 maça hiç puan alamayan takım turnuvaya veda etti. Ama sen Arda Güler'in oyununa dikkat et demiş. AS gazetesi Mourinho'ya adeta gönderme yapmış. Tabii bir haber daha var. Daha doğrusu bir paylaşım var. Fabrizio Romano biliyorsunuz bir dünyaca tanınmış ünlü gazeteci, spor gazetecisi ve dünyadaki hemen hemen bütün transferleri de önceden söylüyor. Arda Güler Dünya Kupası'na ilk gol ve maçın adamı ödülüyle veda ediyor diyerek ve Arda Güler'in fotoğrafını paylaştı. FIFA'nın paylaştığı fotoğrafı paylaştı. Üzücü bir durum. Dünya Kupası kampanyası oldu Türkler için ancak Arda Güler için Real Madrid ve Türkiye'nin gelecekte yeni ve özel bir dönemin başlangıcı gibi hissediyorum demiş Fabrizio Romano. Yani Arda Güler için bunu açıkçası sadece Arda Güler'le ilgili değil de yani Türkiye açısından Kenan Yıldız, Can Uzun, Deniz Gül ve birçok oyuncu önümüzdeki yıllarda da performansı giderek artacağını düşündüğümüz oyuncular yeni özel bir dönemin başlangıcı gibi hissettiriyor diyor Fabrizio Romano. Tabi Arda Güler için de Real Madrid'de de katıyor. Bakalım ben de öyle umuyorum açıkçası. Gerçekten iyi bir kadromuz vardı ama bu kadroyu iyi bir teknik ekiple ve iyi bir yönetimle yani onların kamp alanlarını, otellerini, yemeklerini, uykularını, hazırlık maçlarında gideceği yolculuklarını ve gittikleri ülkede yaşayabilecekleri jet lag'ları İşte onların normal hayatlarına geçen performansları etkilememesi için sağlam, ayağı yere basan, modern, plan yapan uzmanların olduğu bir milli takım yönetimiyle gerçekten de önümüzdeki turnuvalarda zaten Avrupa Şampiyonası'nda bu tarz şeyler çok yaşanmaz ama bir sonraki Dünya Kupası için Fas'ta, İspanya'da ve Portekiz'de oynanacak bir sonraki Dünya Kupası yine sıcakların olduğu bir yerde oynanacak ki ben şimdiden tahmin ediyorum biz kesin Fas'ta oynayacağız o maçları. Türkiye'ye Fas denk gelecek. Oradaki stadyumlar denk gelecek. Yine böyle sıcaklarda bir antrenman yapacağımızı düşünüyorum kıymetli dostlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.